Selam millet. Bugün 2024 yapımı Küçük Deniz Kızı'nın derinliklerine dalıyoruz. Bu film, klasik bir masalın karanlık bir uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Korku uyarlaması olması beklenen film, yanlış sebeplerden dolayı gündemde. Beklentiler yüksekti ama sonuçlar pek de öyle olmadı. Disney büyüsünü unutun. Lee Scott'un yönettiği bu film, ürkütücü olacağına söz vermişti. Ama sonuç, tam bir hayal kırıklığı. Korku unsurları yerine, izleyicilere sadece kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı sundu. Hadi gelin, bu gemi, enkazı bir filmin neden denizde gömülü kalması gerektiğini görelim. Bu film, gerçekten de batık bir gemi gibi su yüzüne çıkamıyor. Hikaye ıssız bir Karayip adasında başlıyor. Bu ada, filmin atmosferini oluşturmak için mükemmel bir yer gibi görünüyor. Arkeoloğumuz Dr. Eric Prince, eski bir tapınak ve Aurora adında gizemli bir kadınla karşılaşıyor. Bu karşılaşma, filmin ana olaylarını tetikliyor. Ama bu sizin çocukluğunuzdaki Ariel değil. Bu deniz kızı, karanlık ve tehlikeli bir varlık olarak tasvir ediliyor. Bu deniz kızının ısırığı havlamasından beter ve aşık köpeğimiz Eric, neyin ne olduğunu anlamadan sırılsıklam aşık oluyor. Ancak bu aşk hikayesi, beklediğimizden çok daha karanlık bir yola sapıyor. Klasiklere yeni bir bakış açısı getirmek güzel ama bu uyarlama hedefi ıskalıyor. Film, orijinal hikayenin büyüsünü ve cazibesini kaybediyor. Karanlık ve havalı olmaya çalışıyor ama sonuç kötü bir karaoke gecesi gibi oluyor. Tüm notalar doğru ama korkunç bir şekilde detone. İzleyiciler, filmin tonunu ve atmosferini anlamakta zorlanıyor. Ama durun, daha yeni başlıyoruz. Filmin diğer unsurlarını da inceleyelim. Hadi bu suda batık faciayı inceleyelim ve neyin yanlış gittiğini görelim. Filmin her bir sahnesi, izleyicilere daha fazla hayal kırıklığı sunuyor. Scene 2. Sunken Characters in a Shallow Sea. İlk olarak başrol ikilimiz. Bu karakterler, derinlikten yoksun ve yüzeysel kalıyor. Mike Markoff'un canlandırdığı Eric, Disney prensine karşı, karamsar ve havalı bir alternatif olması bekleniyordu. Ancak, karakteri derinlikten yoksun ve tek boyutlu kalıyor. Ama Mike'ın oyunculuk yetenekleri tek bir bakıştan ibaret gibi. Karakterin duygusal derinliği eksik ve izleyicilerle bağ kuramıyor. Sanki batık bir gemide boyanın kurumasını izlemek gibi. İzleyiciler, karakterin gelişimini izlerken sıkılıyor ve derinliklerden gelen femme fatale'ımız Lydia Helen'in canlandırdığı Aurora. Bu karakter ne tam olarak bir balık ne de tam olarak bir kuş. Ne balık ne de kuş, baştan çıkarıcı sirenle korkunç canavar arasında garip bir yerde sıkışıp kalmış. Karakterin kimliği ve motivasyonları belirsiz. İki performans da ikna edici değil. Bize balıkçı teknesindeki bir dil balığı kadar düz karakterler bırakıyor. İzleyiciler, karakterlerin hikayesine bağlanamıyor. Yardımcı oyuncular da daha iyi değil. Onlar da ana karakterler kadar yüzeysel ve derinlikten yoksun. Luna Park'ta kazandığınız plastik balıklar gibiler. Renkli ama anlamsız. Yardımcı karakterler, hikayeye katkı sağlamıyor. Kupkuru diyaloglarla, bu karakterlerin su üstünde kalamamış olmaları şaşırtıcı değil. Diyaloglar, izleyicilere derinlik ve anlam sunmuyor. Scene 3. Where are the scares? Şimdi, burada olmamızın asıl sebebinden bahsedelim. Korku ya da onun eksikliğinden. Film, korku unsurlarını sunmakta başarısız oluyor. Küçük deniz kızı, tüyler ürpertici olmayı hedefliyor ama hafif rahatsız edici ile istemeden komik arasında bir yerde kalıyor. Korku unsurları, izleyicilere gerçek bir gerilim sunmuyor. Aurora'nın deniz kızı formu, yani korku kaynağı olması gereken şey, neredeyse hiç görünmüyor ve göründüğünde de bulanık ve ikna edici değil. Bu, izleyicilerin korku unsurlarını ciddiye almasını zorlaştırıyor. Gerçekten ürkütücü olabilecek zihin kontrol güçleri, bir köpek balığı kadar incelikle kullanılıyor. Bu güçler, filmin gerilim ve korku unsurlarını artırmak için yeterince kullanılmıyor. Film, korku eksikliğini bolca kan ve vahşetle telafi etmeye çalışıyor. Ancak bu, izleyicilere gerçek bir korku deneyimi sunmuyor. Ama bu bile, kırmızı kalemle duvarlara karalayan bir çocuk gibi, gereksiz yere yapılmış hissettiriyor. Kan ve vahşet, filmin eksikliklerini örtbas etmiyor. Scene 4, Cheap Frights and CGI Size. 4. bölüm, ucuz korkular ve CGI hayal kırıklıkları. Bu bölümde filmin özel efektlerini inceleyeceğiz. Boya çizimlerinden bahsetmişken, özel efektlere geçelim. Bu film, özel efektler konusunda da sınıfta kalıyor.
Bu filmin bütçesi indirimli deniz yosunu ve birkaç kutu mavi boya harcanmış gibi görünüyor. Özel efektler, izleyicilere gerçekçi bir deneyim sunmuyor. CGI inanılmaz derecede kötü, sualtı sahnelerini 2000'lerin başından kalma bir ekran koruyucu gibi gösteriyor. Bu filmin atmosferini ve gerçekçiliğini olumsuz etkiliyor. Ses tasarımına hiç girmiyorum bile. Ses efektleri, filmin atmosferini desteklemiyor. Sürekli çığlık atan martı sesleri, klişe korku müziğiyle vurgulanan abartılı anlar. Bu sesler, izleyicilere gerçek bir korku deneyimi sunmuyor. Sanki, kötü bir korku filmi nasıl yapılır diye hızlandırılmış bir kurs almışlar ve kitaptaki her klişeyi kullanmaya karar vermişler. Bu klişeler, filmin orijinalliğini ve etkileyiciliğini azaltıyor. Anlıyorum, her korku filminin Spielberg bütçesine ihtiyacı yok. Ancak düşük bütçeli filmler bile yaratıcı ve etkileyici olabilir. Ama düşük bütçeli ve ucuz arasında bir fark var. Bu film, maalesef, ucuz kategorisine giriyor. Bu film, maalesef, tamamen ikinci kategoriye giriyor. İzleyicilere gerçek bir korku deneyimi sunmuyor. Scene 5, A Turkish Perspective. 5. bölüm, Kayıp, bir Türk bakış açısı. Bu bölümde filmin kültürel duyarlılıklarını inceleyeceğiz. Şimdi, Türk izleyicilerim için söylemeliyim ki, bu filmin kültü,